Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz özellikle Libya ve Suriye operasyonlarına yeni bir soluk getirecek olan ve yeni yapılan TRLG-230 füzesi. Peki bu füze SİHA'larla nasıl kullanılacak? Neden bu kadar önemli? Veya savaş gemilerimizde göreve ne zaman başlayacak? İncelemeye başlayalım. İnsansız hava araçları artık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası. En küçük kara operasyonlarından devasa deniz alanlarını izlemeye kadar her şeyde kullanmaya başladık. Tabii ki bu kadar kullandığımız bir araç için yeni sistemler ve mühimmatlar yapılması da kaçınılmaz. Siz tutan bir şeyin tabii ki üzerine gidersiniz. Böyle de oldu ve yapıldığını bilmediğimiz güzel bir çözüm ortaya çıktı. TRLG-230. Normalde özellikle Libya'da en büyük sıkıntılarımızdan biri neydi? Uzun mesafeli, güçlü ve keskin atışlar yapamamaktı. Bunların birleşimini SOM gibi füzelerle yapabiliyoruz ancak Libya'da uzakta olduğu için ayrı ayrı yapabiliyoruz. Bize orada da kullanılabilecek hepsinin birleşimi gerekli. Uzun mesafe kısmını balistik füzelerle yapıyoruz. Tabi Libya hattına sürekli tedariği sıkıntı. Güçlü darmadağın edecek atışları obüslerle yapıyoruz. Bu sefer de menzili sıkıntı. Keskin nokta atışı kısmını ise SİHA'larla yapıyoruz. Tabi bu sefer de gücü sıkıntılı. Çünkü şimdilik SİHA'ların alabileceği mühimmatın sınırları var. Az kilolarda mühimmat taşıyabilirler. İşte bu problemleri çözmek için Roketsan'ın uyarlama ama bir o kadar da mantıklı yeni nesil bir çözümü var. TRLG-230. Dilerseniz anlatmaya başlayalım. Bu füze aslında çokça kullandığımız TRG ailesinin içinden bir füze. Özellikle Suriye'de geniş hatları parçalamak için çokça kullandık. Şimdi ise daha çok kullanacağız. TRLG, TRG-230'un üzerine ekleme yaparak oluşturulmuş bir sistem. TRG'nin 70 kilometre menzili, 45 kilogram harp başlığı ve hedefi vurmada 10 metrelik bir doğruluk payı var. Bunların üstüne 100 metre çapındaki etki alanını da eklersek fazlasıyla ölümcül. Ancak bu füzenin tek bir problemi var. O da küresel konumlandırma ve navigasyon sistemiyle hareket etmesi. Siz yeri haritadan işaretleyip şurayı vuracaksın dediğinde vurur. Tabi sabit bir noktaysa. Eğer karşıdaki hedef hareket halindeyse füze yerinden çıktı, gitti, vurdu diyene kadar hedef etki alanından çoktan kaçar. Ancak lazer arayıcı başlıkla hedefi takip ederseniz bu sorun ortadan kalkar. İşte yeni TRLG'de de tam olarak bu var. Kendi güdüm sisteminin yanında ucuna lazer arayıcı bir başlık eklendi. Bu sayede İHA'larımız hedefi lazerle sürekli takip ederken füzemiz bu lazeri görüp hedefini doğrudan vurabilecek. Yapılan testlerde de görüyoruz. Ya da balistik füzeleri bilirsiniz. Havadayken yön değiştirmeleri problemlidir. Bunu çözmek için de TRG'den farklı olarak yönlendirme sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış. Artık kendisine bir tık daha rahat düzeltme yapabilecek. Yeni dönemde yeni füzemizle Libya gibi hatlarda rahatlık sağlayabiliriz. Dedim ya 3 şeyin menzil, güç ve hassasiyetin birleşimi gerekliydi diye. Sadece bir füze aracını yakın bölgeye konuşlandırıp bir de İHA kaldırarak her hedefe vurabiliriz. Sirte gibi alanlar dost bölgelerimize orta mesafelerde olduğu için 70 kilometre menzil fazlasıyla yeterli. Ayrıca bir araçta 6 füze olacağı için ki füzeler diğerlerine göre çok uygun maliyetli 2-3 araçla yoğun bir baskı kurabiliriz. Ne kadar karşıda hava savunma sistemleri olsa bile 3 aracın birleşimi çok sayıda füzeyle bu sistemleri pasif hale getirebilir. Çünkü karşıda ortak bir hava savunma ağı yok, hepsi parçalar halinde. Yani yeni dönemde hareket halindeki konvoyların güçlü füzelerle vurulduğunu görebilir, bir İHA'nın aydınlatmasının nelere kadir olduğuna şahit olabiliriz. Hayırlı olsun. Ayrıca gelelim madalyonun arka yüzüne. Bu füze sadece bir ön çalışmaydı, ilk deneme sürümüydü diyelim. Eğer bunu bir TRG füzesine uyguladıysan diğer TRG'lere de yapabilirsin. Örneğin 120 kilometre menzilli Kaplan füzesine. Ya da bir balistik füzeye uyguladığın için diğer balistik füzelerde de kullanabilirsin. Örneğin 300 kilometre menzilli Bora füzesi. Zaten bu füzeler üzerinde de çalışmalar yapıldığı bilinmekte. O çalışmalardan biri de lazer güdüm entegresi. Tamamlandığı takdirde işaretlediğimiz sürece her hedefi vurabileceğiz. Buna gemiler de dahil. Bora füzesi üzerinden yeni nesil bir balistik gemi savar füzesi düşünün. 300 kilometre menzili, maliyeti düşük ama hasarı büyük. Örneğin Çin'in DF-21D adında balistik bir anti gemi füzesi var. 1500 kilometre menzili ve taşıyabildiği 600 kilogramlık savaş başlığıyla yıkıcı durumda. Tek sorunu saatte 12.000 kilometrelik hızlara ulaşabilmesinden dolayı hedefi tutturmaktaki sıkıntısı. Sapma payı biraz fazla olduğundan Çin ordusu bunu çözmeye çalışmakta. Yine de yıkıcı gücü ve etkisinden dolayı Amerikan uçak gemileri için ciddi bir tehdit.
Biraz sapsa bile uçak gemileri büyük olduğundan hedefini bulabilir ve hızlı olduğundan da uçak gemisini koruyan hava savunma gemilerinin durdurması çok zor. Bu füze Amerikan donanmasının Çin'den çekinmesinin sebeplerinden biri. Biz de Bora gibi ya da yeni yapacağımız füzeler üzerinden küçük bir güncelleme ile onları gemi avcıları haline getirebiliriz. Tek yapmamız gereken uydudan ve İHA'lardan işaretlemek olur. Yaptığımız takdirde Akdeniz ve Ege'de sahile konuşlandırarak bütün deniz alanlarını kontrol altına alabiliriz. Ya da gemilerimizin en büyük problemlerinden biri karaya saldırı kısmı olduğundan fırlatma araçlarının üzerindeki platformu alıp gemilerimize entegresini sağlayabiliriz. Çıkartma aracımız TCG Bayraktar'ın üzerine konup bile denendiğine göre yapmak mümkün. Muhtemelen çalışmalar çoktan başlamıştır. Sonuç olarak TRLG-230 bizi yeni ufuklara ulaştıracak, İHA'larımızın değerini katlayacak bir füze. Libya'da kullanarak daha kolay ilerleyebilir, üzerinde çalışarak yeni gemi savarımız haline getirebiliriz. Ayrıca Azerbaycan aracının üzerinde test ettiğimize göre muhtemelen ihraç da edeceğiz. Bizim için her türlü kazan kazan durumu. Hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.